8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Süleyman Çelebi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Siz de iyisiniz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Çocuk cerrahisi deyince bizler de 2 tane, hocamda da öyle. Onun için bizler sizin için şu anda çok güzel alacağız bilgileri sizlerden. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hocam özellikle ebeveynlerin çok merak ettiği bir konu. Sünnet ne zaman yapılır, hangi yaşta yapmak daha uygundur? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi sünnet iki nedenle yapılıyor. Bir gerçekten hastalık nedenli sünnet, bir de aile isteğine bağlı sünnet. Hastalık nedenli sünneti biz yaş olarak bir kategoriye ayırmıyoruz. Çünkü bazen mesela çocuklarda idrar kesesiyle penis arasında doğuştan bir bant olabiliyor. Bu bant çocuğun işemesini bozuyor. Böbreklerde genişleme neden oluyor. Bunu doğar doğmaz mesela sünnetini ve bant eksizyonunu yapıyoruz. Mesela bazen idrar kesesinin yeterli sinir hücresi gelmeyip idrar kesesinin çalışmasını bozuyor. Bu tür hastalarda sünnet yapıp aralıklı idrar kesesini boşaltıcı eğitimler veriyoruz. Yani hastalık amacıyla yapılan sünnetin bir yaşı, bir zamanı yok. Bu hastalığın o dönemine özgü, hızlı yapılması gereken bir sürecin içinde oluyor. Ama isteğe bağlı, aile isteğine bağlı bildiğimiz geleneksel, dini açıdan yapılan sünnet ise yeni doğandan itibaren yapılabilir. 2 ile 6 yaş arası bazı psikolojik dönemlerin olduğu bir dönem. Buna işte psikolojide fallik dönem deniyor. Bu dönemde çocukta ileride psikolojik sorunların yaşanabileceği, kastrasyon korkusunun olabileceği vurgulandığı için 2 ile 6 yaş arası çocuklara özellikle lokal sünnet açısından birazcık daha temkinli davranmakta fayda var. Ama bu dönemi genel anestezi alacaksa çok da önemsemeyen bir grubun da olduğunu biliyoruz. Yani sünnet yeni doğandan itibaren yapılabilir ama çok gerekli ve aciliyet teşkil etmiyorsa 2 ile 6 yaş arasını pas geçmekte fayda var. Yani en azından lokal yapmamak, yapılacaksa genel anestezi Genel altında. anestezi yapmak ama illa da hani bir zaman kavramı çok acil ve önemli değilse bu 2 ile 6 yaş arası, yani böyle bir risk var ise az da olsa zaten aciliyeti teşkil etmediği için bu 2 ile 6 yaş arasını yapmamakta fayda var. Üst yaş olarak kaç hocam? Üst yaş seviyesi ne kadar? Üst yaş seviyesi diye bir şey aslında Yok literatürde yok. Ama şöyle okul çağından önce veyahut da erken okul döneminde bu işin bitmesinde hani en azından toplum açısından, bizim ülkemiz açısından fayda var. Çocuk açısından da bence. Çocuk açısından da fayda var. Yani bunu aslında sünneti o ülkenin, o toplumun gelenekleri, ritüellerine göre birazcık da yaşı sınırlıyoruz. Mesela Amerika'da belli merkezlerde kadın doğumcu yapar. Bebek doğar, kadın doğumcu kendisi bir odaya alır, sünnetini yapar. Farklı toplumlarda yine işte 1 ayda, 2 ayda yapılır. Bizim toplumda da eğer sünnet aile istiyorsa 6 aydan önce bitebilir. Çünkü çocuk yeni doğan döneminde yapılan sünnetin iyileşmesi, çocuğun henüz daha bir somut düşünce kavramı da gelişmediğinden hem iyileşme döngüsünün daha hızlı olmasından Hem de bezlendiği için. hem de çok bezlendiği için ve gerçekten de ağrıya da daha lokalle de yapabiliyorsunuz yeni doğan sünnetini. Çok hızlı da yapılabiliyor. İyileşmesi de büyük çocuklara nazaran daha hızlı oluyor. Yani yapılmak isteniyorsa 6 aydan önce bu işin yapılmasında fayda var. En doğalı. İyileşirken de çok daha güzel iyileşiyor büyük çocuklara göre. Kesinlikle. Peki hocam bir de halk arasında söylenen peygamber sünneti var. Bununla ilgili durum nedir? Evet. Peygamber sünneti bazen peygamber sünneti deniyor, bazen doğuştan sünnetli deniyor. Bazen yarım sünneti deniyor. Peygamber sünneti aslında bir sünnet olayı yok işin içinde. İdrar deliği normalde olması gereken penisin ucundadır. Fakat peygamber sünneti de penis ucunun hemen altında torbaya yakın olan kısımların herhangi birinde olabilir. Yani penisin öz yüzünde idrar deliği aşağıda ve idrar deliğinin penise bakan tarafının kısımları oluşmamıştır. Ön taraf oluşmamış, arka tarafta oluştuğu için bundan sünnet derisi de etkilenir. Sünnet derisinin arkası mevcuttur, ön tarafı yoktur. Bu sünnetten ayrı bir kategoridir, bir hastalıktır. Bir sünnet olayından farklılığı idrar deliğinin tamiri gerekir. Çünkü yani idrar deliğinin en uçta olması idrarın akarken bir türbülansa uğramasını sağlar. Aslında idrar
kanalı bir boru gibi düz bir boru değildir. İdrar kanalı penisin en ucuna geldiğinde erkek çocukta bir türbülansa uğrar ve hızlanır. Yani elinizde bir hortumun ucunu sıktığınız Evet, gibi ki. olur. İşte bu döngü peygamber sünneti yoktur. Yani ve bu ileride cinsel hayatta da gerekli, bir spermin gidişi için de önemli bu hız, yani bu bölge. Onun için idrar deliğinin tamir edilmesi normal anatomik lokalizasyonu yerleştirme işlemi yapılır peygamber sünneti de. Aslında bir sünnet olayı yok, bir hastalık olayı var Sadece aslında. halk dilinde sünnet diye takılmış. Evet, normalde büyük bir hastalık aslında. Peki bu peygamber sünneti olduğunu kişiler nasıl anlar? Belirtileri nelerdir? Bu tip hastalara sünnet yapılmalı mıdır? Peygamber sünneti belirtisi şöyle olur. Penis sünnet derisi tarafından tamamen sarılmamıştır. Sünnet derisi idrar deliğinin ön tarafında oluşmayan kısmında sünnet derisi de yoktur. Arka tarafta vardır. Biz bu hastalar sünnet yapılmamalıdır. Kontraindik, yani kesinlikle yasaktır. Nedeni şu: idrar deliğinin yukarıya taşınmasında arkada bulunan normal sünnet sırasında kesilmesi gereken kısım o idrar deliğinin penisin ucuna taşınmasında kullanılır. O doku kullanılır. Yani bizim sünnet sırasında eksize ettiğimiz, çıkarttığımız kısım peygamber sünnetinde yarım vardır ve siz o yarısını çıkartmak yerine onu tamirde kullanırsınız. Mesela bazı hastalar, özellikle kırsal kesimden gelenlerde sünnet oluyor. Benim babam da böyleydi, işte amcam da böyle diye söylüyor. Fakat onların tamirinde mesela sünnet derisi de kalktığı için ağızdan doku alarak yapmak zorunda kalınıyor. Ameliyat işlemi oluyor hocam. İkisinde de ameliyat var, fakat birindeki ameliyatın zorluğu, bir ise ağızdan alınmanız 10. Bir de ağız içinden doku alıp koymanız gerekiyor ki zaten penisin kendi dokusuyla onaracağınız bir ortam, bir cerrah işlem varken bunu farklı dokularla tamire gitme durumu oluyor. Peki hocam, bu ameliyatın yaşı var mı? Yani kaç yaşından itibaren olsunlar böyle bir şey şikayeti olanlar? İyileşme süreci ne kadar sürede alabiliyor? Peygamber sünneti yeni doğan dönemin erken döneminde yapılmıyor. Biraz penisin büyümesi, biraz yani bir cerrahi işlem, sünnetten daha ciddi bir cerrahi işleme gireceği için birazcık da anesteziye daha uygun hale Peki gelmesi ilk için. doğduğunda çocuk hemen sünnet yaptırılıyor ya, artık hani yeni doğan sünneti dediğimiz. Tabii. O gün de yaptırılıyor. Bu fark ediliyor mu? Bunda fark edilir. Ön tarafta cilt yoktur, arkada vardır ve en az ailenin 6 ay beklemesi gerekir. Bunun ciddiyetine göre değişir. Çünkü idrar deliği uca yakın olabilir, penisin ortasında olabilir, torbasına yakın olabilir. Bu ciddiyete göre değişir. Ama 6 aydan önce bu ameliyatlar yapılmıyor. Ciddi bir ameliyattır. Genellikle bir ameliyatta işin bitmesi gerekir bazı tiplerinde. Ama mesela bazen idrar deliği çok aşağıda olur. Bunları da mesela sünnet derisiyle penisi yamanır. Daha sonra 6 ay sonra ikinci, üçüncü ameliyatlarla tüp haline getirilir. Yani sünnet derisi ya direkt tamirde kullanılır ya da ikincil tamirlerde kullanılır. Peki 6 aydan sonraki iyileşme süreci nasıl? Hani ilk yeni doğan sünnetinde dedik ya, 6 aydan önce çok daha iyi iyileşiyor. 6 aydan sonraki iyileşme süreci de daha mı çok sıkıntı çekerler? Yani 6 ay bu peygamber sünnet ameliyatları genellikle tercih edilen dönem 6 ay 1 yaş civarı yine Ama yine de bezlendiği için kolay geçebilir iyileşme süreci hocam. kolay geçiyor. Daha mesela 6 yaşında olan bir peygamber sünneti ameliyatıyla 6 ayda olan arasında eğer aynı tip peygamber sünneti ise diğerinin iyileşmesi sünnet gibi iyileşirken diğerinde mesela az da olsa ameliyat olduğu belli oluyor. Bir şekilde oradaki kök hücrelerin hala devamlılığı ya da dokuların rejenerasyonu çok hızlı yanıtı bebekte. Gerçekten de orayı siz hani hiç sünnetten ayırt edemiyorsunuz bazı tiplerinde ameliyattan sonra. Hocam bir de bu inmemiş testis, yani yumurtaların iki taraflı olmaması ya da bir taraflı olmaması diye tabir ettiğimiz bir problem söz konusu. Tabii günümüzde artık pek çok doğumda çocuk doktoru da eşlik ediyor. Ya da normal doğum bile olsa mutlaka hemen çocuk doğduktan sonra bir pediatrist tarafından, yeni doğan pediatrist tarafından bu tip çocuklar muayene ediliyor ve zaman zaman da inmemiş testis olduğu tespit edilebiliyor.
Bu tip durumlarda neler yapıyorsunuz? İnmemiş testis nedir? Belirtileri nelerdir? Eğer fark edilmezse neyle karşılaşılır? Biraz bundan bahseder misiniz? Çünkü çok ciddi bir ileride infertilite problemi olabilecek bir konu. Toplumun yaygın sorunlarından biri aslında inmemiş testis. Testis aslında doğumda anne karnındadır, torbada değildir. Böbrek hatta çok yukarıdadır, böbreklerin olduğu yerdedir. Hormonların etkisiyle, bazı fizyolojik, genetik, histolojik, tüm o parametre etkisiyle belli bir döngüyle bebek perinatoloji döneminde, perinatal dönemde 7. ay civarında inmesini tamamlar ortalama. Bazen bu testis inmesini tamamlayamaz. Doğduktan sonra ele gelir, kasık bölgesinde ele gelir veya hiç ele gelmeyebilir. Fakat şu bir gerçek ki inmesini tamamlayamamış bir testis aslında inmeye hazır fakat geç inecektir. Onun için de bazen bebek doğduktan sonra testis torbasına değil ise de biz inmesi gecikmiş testis deyip onu biraz beklemeye alırız. İlk 6 ay süresince bunu inebileceğini yine düşünürüz. İlk 6 ay süresince onun için inmemiş testise çok müdahale etmeyiz. 6 aydan sonra gerçekten testis inmemişse bazen testis inmemiş gibi görünür. Fakat siz elle muayenede indirirsiniz. Bazen testis inmemiş değil, utangaçtır. Bu ikisini de ayırmak gerekir. Utangaç testisler genellikle aileler duş aldırtırken aşağıda görürler fakat normal güncel hayatta yukarıda çıkar ve siz elle indirdiğiniz zaman iner. Ama gerçek inmemiş testis duş aldığında yani sıcak bir ortam maruz kaldığında yine inmez. Gerçek inmemiş testis ve siz de elle muayenede indiremezsiniz. Çünkü testis anne karnından torbaya inmesinin bir nedeni var. Testis insan vücudunda yaşayamayan bir organ. Her organ insan vücudunda ama testis o sıcaklığa adapte olamayan bir organ olduğu için doğmadan önce, doğduktan hemen sonra veya inmediyse de ilk 6 ay içinde bu inişini tamamlaması gerekir. Çünkü ihtiyacı olan ısı vücut ısısından ortalama 1,5 derece daha soğuktur. Verdiğiniz bilgiler çok güzeldi. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizlerle çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Süleyman Çelebi beraberdi ve peygamber sünneti, sünnetin ne zaman yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.